Wow! Evet, Hazbin Hotel'in en sıkı takipçileri. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce çıkmış olan Hazbin Hotel'in Loot'un söylemiş olduğu Gravity şarkısı muazzam derecede bizleri etkilemiş ve en az benim 20 defa, belki de hala da bu videoyu yapıyorken 50. kez izlediğim kliplerden biri olabilir ve bu zamana kadar duyduğum en çılgın yapılmış olan müzikallerden birine sahip olduğunun düşüncesine sahibim ve senin bu konudaki fikir ve düşüncelerin neler diyerekten bu videonun ana konusuna geçelim. Bildiğiniz üzere 29 Ekim'de Hazbin Hotel geliyor ve bizler küçük bir çocuk gibi bayramlıklarımızı giymek için bekliyoruz. Hal böyle olunca yeni çıkan fragmanlar, akabindeki müzikallerin paylaştırılması ve en önemlisi ise bu zamana kadar yapılmış olan tüm teori videolarının ve arka planda sızdırılmış olan gizemli bölüm videolarına baktığımızda Loot'un bu bölümdeki büyük bir etkisi olabileceğini söylemem lazım. Ancak bu konu biraz karmaşık çünkü Loot bildiğiniz üzere aslında tam bir evrene sahip değil, çünkü Loot normal bir karakter bile değil. Yani ne demek bu? Sakin olun, hemen Loot'un hayranları böyle küfür edip bana yükselmeyin çünkü asıl hikayesinin arka planına birazcık şöyle bakacağız. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve en önemlisi teoriler için yorumlara veya Discord sunucuma gelebilirsin. Daha fazla video için de beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu arada biraz hastayım, o yüzden burnumdan konuşuyorum. Sorry. Evet dostlar, eğer klibi sen de benim gibi 20 defa izlediysen ve acaba bunun arka plan hikayesi ne diye buradaysan hoş geldin. İlk öncelikle Loot normalde İncil'de geçen bir melek değildir. Hatta adı hiçbir şekilde geçmez. Hazbin Hotel'de aslında onun bir gerçek bir adı bile yoktur. Yani İngilizce'deki olan Lieutenant'in kısaltmasıdır. Bu sebeple de Beelzebub bunun isminin bu şekilde kalması daha mantıklı olacağını düşünerekten bu şekilde videoya koymuş ve bütün bölümlerde bunu görmüşüzdür. Eğer klibi izlediysen ve acaba buranın neresi olduğunu düşünenlerdensen şöyle söyleyeyim, burası Adem'in aslında ofisi veyahut da odası diyebiliriz. Çünkü arka planda Adem'in baltası veyahut da tabiri caizse onun balta gitarı bulunmakta ve onun çıkartmış olduğu müzik plakları ve hepsini tek tek parçalıyor. Ancak video izleyenler şöyle demiştir: ne oldu ya abi, Adem geri mi geldi? Veyahut da bu Adem'in ruhu mu? Veya en önemlisi Loot şu an halüsinasyon mu görüyor? Ne oluyor diyoruz. Fakat arka plan böyle değil arkadaşlar. Loot aslında bir nevi halüsinasyon görüyor, ancak aynı zamanda Adem'in Loot'un bilinçaltını etkilemesini görüyoruz. Çünkü Loot bu zamana kadar Adem'e büyük bir hayranlıkla ve büyük bir sadakatle hizmet etmiştir. Ve özellikle sözlerine baktığımızda şu cümle vardır: yetişemedin en değerli varlığına. Çünkü Loot özellikle savaşırken Adem'in Lucifer'la ve en önemlisi Alistair'la savaştığını unutmuş ve onu yalnız bırakmıştır. Ve akabinde Adem'in ölmesine bir nevi sebep olmuştur. O en önemli anda Loot ona yetişememiştir. Hal böyle olunca tabii ki de Loot büyük bir vicdan azabı çekmekte. Ve en önemlisi tabii bu esnada kolunun kopmasıyla beraber de büyük yara almıştır. Arka planda bunun suçluluğunu yaşayan Loot, Adem'e duyduğu hem saygı hem özveri hem aidiyet duygusuna baktığımızda onu özlemekte ve en önemlisi ise büyük bir intikam ateşiyle yanmakta. Akabinde Hazbin Hotel'in 2. sezonunda özellikle Loot'un intikam peşinde koştuğu ve en önemlisi Lucifer'ın biricik kızı olan Charlie'ye büyük meydan okumalar ve savaşlar yaşanacağını söyleyebiliriz. Loot şu an olabildiğince bomba bir karakter. Yani pimi çekilmiş bomba gibi her an patlayabilir. Bu noktada Hazbin Hotel özellikle olayların Loot gibi cennet tarafına dönmesinin temel bir nedeni var. Olaya bakacak olursak cehennem tarafında Charlie'ye karşı Vox yani V'ler olarak bildiğimiz bir grup onlara misilleme yapmakta. Aynı zamanda cennet tarafında özellikle Sera ve Loot'un büyük hain planları arka planda dönmekte. Bu noktada özellikle cennet ve cehennem arasındaki kalan Charlie zor seçimler yapacak ve belki de Alistair'la çok ciddi anlaşmalar yapacaktır. Tabi bu noktada bunu bilemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz: klibe baktığımızda Loot'un kopmuş olan kolunu görmekteyiz. Normal şartlarda melekler herhangi bir uzvunu zaman içerisinde iyileştirebilir. Ancak ona ihtiyacı var. Yani kopan bir göz veya kanat veya da bir kol bacak fark etmeksizin eğer o ana madde oradaysa
bir şekilde onu yapıştırıcı gibi yapıştırıp tamir edebilirler. Ancak kol yoksa veya kanat yoksa o tamir edilemez. Bunu nereden mi biliyoruz? Klibe baktığımızda Luth'un kolunun altın bir şekilde kaplandığını ve yerine protez bir kol takıldığını görmekteyiz. Bunun bir teorisi ise özellikle Veggie'nin kopmuş olan kanatları ve gözüdür. Zaten meleklerin iyileşebilir varlıklar olduğunu biliyoruz. Ancak Veggie'nin kopmuş kanadı ve gözünün iyileşmemesinin temel sebebi onun belki de cennette Luth tarafından bir nevi saklanması olabilir. Ve akabinde en önemlisi yine bir detay daha, Luth'un kopmuş kolunun cehennemde belki de Alistair'da veya başka birinde bir nevi koleksiyonluk bir parça gibi saklandığı teorisini düşünmekteyim. Şimdi olayları toparlayacak olursak Luth'un Adem'i neden gördüğünü ve bir nevi onunla neden bir müzikal şekilde klip çektiğidir. Olaya bakacak olursa yine videonun başlarında söylemiş olduğum gibi aslında Luth Adem'e büyük sadakat ve saygı duymakta ve onun yüzünden ölmesi sebebiyle gerçek anlamda bir nevi intikam duygusu beslemekte. Hal böyle olunca da onun halüsinasyonlar görmesi ve arka planda aslında Adem'in onu manipüle etmesi söz konusu olabilir. Birinci sezon hikayesine baktığımızda Adem'in cehennem ile yaptığı anlaşma bozulmuştur. Bu nedenle de soykırımlar duraksamış ve özellikle de bir noktada bizim minik Sorpantius'umuzun cehennemden cennete gitmesi akabinde bütün olayları karıştırmıştır. Bu sebeple de Luth, Adem gibi sadist ve özellikle acımasız bir düşünceye sahip olduğundan kaynaklı göze göz felsefesiyle bir nevi Charlie'nin ya kolunu koparacak ya da gerçek anlamda öldürecek. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleri neler? Yorumlara yazmayı unutma diyerekten başka bir Hazbin Hotel videosunda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bu arada teoriler için yorumlara gelmeyi unutma. Küçük bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu edit işlerinde daha yeniyim. Yani o video başında görmüş olduğunuz ilk edit ve en önemlisi daha önceki yapmış olduğum Neysa editi daha yeni böyle videoları farklılaştırma çabamdan kaynaklı. Bu yüzden eksiklikler, tuhaflıklar ve tabiri caizse bazıların çok kötü dediği editler olabilir. Ancak tavsiyeleriniz üzerine veya herhangi bir editörün yardımıyla beraber belki çok daha iyi videolar yapabilirim. Eğer sen de bu videolara katkı sağlamak istersen yorumlara yazabilirsin, mail atabilirsin veyahut da bana Instagram üzerinden ulaşabilirsin. Daha fazla video ve edit için beklemede kal diyerekten kendine çok iyi bak ve hoşça kal.